Hoş geldiniz, merhaba. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Yine hamur işlerinden gidiyoruz. Pastanelerde ve fırınlarda tanesi 8 liradan satılan açma yapacağız bugün. Açma yapılışı o kadar kolay ki arkadaşlar. Gördüğünüz zaman ve evinizde uyguladığınızda hiçbir şekilde gözünüzde büyüteceğiniz, zorlanmayacağınız, bir çocuğun bile yapabileceği kadar çok kolay olduğunu göreceksiniz. Sadece bir saatinizi vermeniz gerekiyor. Videomu sonuna kadar tüm detaylara dikkat ederek izlerseniz eğer, sizler de evlerinizde çok kolay açmalar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizi, çocuklarınızı bu güzel lezzetle besleyip mutlu edebilirsiniz. Hatta arzu ederseniz satabilirsiniz bile, neden olmasın. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Evet, şimdi bir su bardağı kadar ılık sütüm var. Sütümüzü oda sıcaklığından biraz fazla ılıtıyoruz. Elimizle kontrol ediyoruz. 10 saniye parmağımızı koyduğumuzda yanmıyorsa eğer ısısı yeterlidir. Bir bardak ılık suyumuz, bir bardak ılık sütümüz. İkisini birlikte kaseme aldım. Şimdi 10 gramlık bir paket instant mayam var. Onu ilave ettim. 2 yemek kaşığı da şekerim var. Bütün bu malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Instant mayanın ve şekerin erimesini sağlıyorum. Instant maya olduğu için kolay maya. Yaş mayalardaki gibi aktive edilmesi için beklemesine zamana ihtiyacı yok. Biraz erittikten sonra çalışmaya başlıyor zaten. Yalnız biraz eritmek gerekiyor. Sütün ısısı önemli dediğim gibi. Suyun da ısısı, ikisinin de ılık olması gerekiyor. Şimdi bir su bardağı kadar sıvı yağım var. Onu da ilave ediyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. 2 tane yumurtamın sarılarını üstü için ayırdım. Beyazlarını içine atıyorum. Çok güzel, yumuşacık ve lezzetli bir hamur olacak bu. Aynı zamanda gerçekten çok daha ekonomik dışarıdan almaya nispeten. Şimdiki ekonomik şartlarda artık bunları hep hesaplamak ve dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı hem bu lezzetlerden mahrum bırakmamalıyız, kendimizi de aynı zamanda hem de ekonomimize dikkat etmeliyiz. Burada benim 5 su bardağı kadar elediğim unum var. Su bardaklarımın hepsi aynı. Klasik su bardağı ölçüsü 200 mililitre kadar. Hepsinin ölçüsünün birbiriyle aynı olması, farklı farklı su bardağı kullanmamak önemli. Unun da yavaş yavaş ilave edilmesi önemli. Her zaman hamur işlerimizde söylüyoruz. Unun kalitesi, hasatı, markası farklılık gösterebiliyor. Özellikle aynı markanın, aynı ürününün bile farklı farklı hasatları farklı su alma ölçüsüne sahip. Çünkü bu hamurlar hassas, tam kıvamında olması gerekiyor. Nedir bunun kıvamı da? Biraz ele yapışacak, kulak memesinden daha böyle yumuşakça bir hamur. Hatta zaten hamuru en son yoğurduktan sonra daha fazla un koymuyoruz. Yağ yardımıyla yoğuruyoruz ve açıyoruz. Yumuşak olması önemli. Biraz daha ilave ediyorum. Sanırım bu 5 su bardağını komple kullanacağım ama yine de kontrollü gitmek istiyorum. Çünkü ürünün performansı hamurla çok doğru orantılı, düzgün bir hamur oluşturmamız gerekiyor. Evet, 5 su bardağını komple koydum şimdi. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzum var. Onu da ilave ediyorum. Tuzu en son ilave etmenin sebebi daha iyi kabarması, mayanın daha iyi aktive olması için. Tuz biliyorsunuz aslında antibakteriyeldir, mikrop öldürür. Birçok dezenfektasyon işlemi tuzla yapılır.
Bakteri de canlı bir organizma, maya da canlı bir organizma. O nedenle maya ölmesin diye tuz daha sonra ilave edilir. Hamurumu elimle yoğurmaya devam ediyorum. Biraz yoğuracağım. Yoğurdukça hamur toparlanabilir. Un koyup sertleştirmek istemiyorum. Hamurumu biraz toparladım. Elimle güzel yoğuruyorum. Ellerimde hamur olduğu için yapışıyor. Aslında elimi yıkadığım zaman biraz da yağ yardım alınca çok yapışmayacak. Kıvam bu olmalı arkadaşlar. Yumuşak, cıvık bir hamur olmalı. Fazla sert bir hamur istemiyoruz ki yumuşacık pufuduk açmalarımız olsun. Elimi biraz yağlıyorum, yağ alıyorum. Yağ, eğer elinizi yıkarsanız elinize yapışmış olan hamurları atar ve sonra da yağlarsanız yapışmasını bir nebze azaltırsınız ve yoğurmanıza o şekilde devam edebilirsiniz ve özlü bir hamur elde edebilirsiniz. Tekrar biraz daha yağ alacağım. Çünkü un ekleyip sertleştirmememiz gerekiyor. Yumuşak bir hamurumuzun olması gerekiyor. Birazdan dinlendireceğim. Biraz daha yoğurup özlü bir hal alıp dinlendirmeye alacağım. Şimdi hamurumu tezgahıma aldım. Tezgahımı biraz yağladım. Elim de yağlı. Azıcık da tezgahta bu şekilde yoğuruyorum. Çünkü hamur ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel kabarır ve performans verir. Görüyorsunuz elime biraz yapışıyor. Bu doğru kıvam. İşte bu kıvamı yakalamak önemli olan. Sizin ununuzla bu ölçülerde 5 su bardağı, 5,5, 6 da olabilir. Önemli olan bu yoğunluğu, bu kıvamı yakalamış olmak. Hamuru da güzelce havalandırıyoruz ve yoğuruyoruz. Bu kadar basit. Çok da güzel bir hamur oldu. Göreceksiniz dinlendikten sonra daha da nefis görünecek. Hamurumu kaseme geri aldım. Şimdi üzerini streç filmle güzelce kapatacağım. En az yarım saat 45 dakika vaktiniz varsa da 1 saat ılık ortamda mayalandırıyoruz. Evet, 1 saat hamurumu güzel bir şekilde mayalandırdım. Çok güzel kabardı, görüyorsunuz. Şimdi önce hamurun bir havasını almak istiyorum. Çünkü bu işlemi yapmazsanız maya kokar. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gerçekten tam istediğim gibi yumuşacık. Çok da elime yapışmıyor görüyorsunuz. Şimdi biraz tezgahımı yağlıyorum. Bu önemli. Çünkü dediğim gibi biraz cıvık bir hamur. Elime yapışmamış olması sizi aldatmasın. Ve hamurumu güzelce tezgahıma aldım. Birazcık şöyle yoğuruyorum. Çok çok güzel. Yumuşacık, sakız gibi bir hamur. Şimdi hamurumu elimle güzelce açıyorum. Biraz da yağ sürüyorum. Yağ yardımı da alıyorum. Eşit olacak şekilde her tarafı elimle genişletiyorum hamuru. Bu arada 150 grama yakın oda sıcaklığında tereyağım var. Birazdan tereyağımı hamurumun üzerine süreceğim. Yaklaşık bir parmak kalınlığına gelene kadar hamurumu güzelce açıyorum. Ama her tarafının eşit olmasına özen gösterelim. Kenarları özellikle kalın kalmasın. Hamurum o kadar güzel olmuş ki gördüğünüz gibi açılması da gayet kolay oldu. Şimdi dedim ya oda sıcaklığında tereyağım var. Oda sıcaklığında olması önemli.
ki kolay bir şekilde hamurumuza sürelim. Hamurumuza hem kıvam hem lezzet verecek olan bu tereyağı kısmını atlamamak gerekiyor. Her yerine eşit bir şekilde yayıyoruz. Gördüğünüz gibi hamuruma tereyağı işledi. Şimdi hamurumun bir kenarını kıvırıyorum. Diğer kenarını da onun dibine getiriyorum. Ne kadar kolay yapması. Tekniğini bildikten sonra, ne yapacağınızı bildikten sonra inanın hiç yemek yapmamış kişiler, çocuklar bile yapabilir. Bu videoları seyredip sonra da aynen detaylara dikkat ederek evinizde uygularsanız gerçekten çok kolay bir şekilde yaparsınız. Zaten ev hanımları, Türk hanımları çok hamarattır. Bunları çoğunuz yapıyorsunuzdur ama hiç yapmamış olanlar, denememiş olanlar için de göstermekte fayda var. Şimdi katladığımız her yere tekrar tereyağımızı sürdük. Ve hamurumuzu inceltiyoruz tekrar. Bu sefer hamurumuzu buradan ikiye katlıyoruz. Ve katladığımız yerlere tekrar tereyağı sürüyoruz. Açmalarımızın kat kat tel tel olabilmesi için bu açma ve katlama işlemi gerçekten önemli arkadaşlar. Bolca tereyağı sürüp katlamak ve elimizle güzelce açmak önemli. Şimdi bu hamuru tekrar genişletiyoruz. Bir parmak genişliğine gelecek kadar hamurumuzu tekrar açıyoruz. Dediğim gibi her tarafın eşit olmasına çaba sarf edelim. Bir parmak kalınlığına gelecek hamurum. Aynı zamanda arkadaşlar bu tarz hamur işleri, yemekler gerçekten terapi. Çocukların oyun hamuruyla oynadığında aldığı zevk gibi siz de zevk alacaksınız. Çok çabuk ve kolay yapılıyor. Sadece bekleme süreci biraz fazla. O da mayalı hamurlarda olması gereken bir şey. Hamurum güzel bir şekilde açıldı. Şimdi elimi yıkayıp hamurumu güzelce keseceğim. Hamurumuzu şimdi bir buçuk parmak genişliğinde güzelce kesiyoruz. Lastik gibi çok geniş bir hamur olduğu için keserken biraz dikkat edelim. Zaten birazdan tekrar şekil vereceğiz. Ama olması gereken ve istediğimiz hamur da zaten bu. Ki bu şekilde tel tel ayrılan yumuşacık pofuduk açmalar olsun. Evet, bütün hamurumuzu komple kesiyoruz. Kesme işlemim bitti. Şimdi hamura şekil veriyoruz. Şöyle biraz genişletiyoruz. Tekrar hamuru üzerine katlıyoruz. Ve kıvırmaya başlıyoruz. Hamur yapışkan, hiç sizi ürkütmesin. O güzelce toplanacak şimdi. Topluyoruz, ucunu da bu şekilde yapıştırıyoruz. Ve şimdi yağlı tepsimize gidiyor.
Bütün hamurlarımızı aynı şekilde önce bir bastırıyoruz, tekrar böyle genişletiyoruz, uzatıyoruz. 2'ye katlıyoruz. Çekiştiriyoruz ve kıvırmaya başlıyoruz. Bu kıvırma işlemi tel tel olmasını sağlayacak ve ucunu kıvırıyoruz. Ne kadar kolay görüyorsunuz. İkiye katlayıp bastırıyorum, kıvırıyorum. Yapışkan, cıvık olması lazım hamurun. Hiç endişeye kapılmayın. Daha önce yapanlar bilecektir böyle olması gerektiğini. Evet, bakın çok güzel kıvrıldı. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde şekil veriyoruz. Tüm bu malzemeden toplamda 10 adet açmam çıktı. Bir tepsiye 6 adet koydum ki kabaracaklar, birbirine yapışmasın diye. Şimdi tepsi mayası yaptırıyoruz. Bir 15 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz. Evet, açmalarımız 15 dakika tepsi mayası oldu. Gayet güzel. Şimdi bu ayırdığımız yumurta sarılarını açmalarımızı çok fazla hırpalamadan üzerine sürüyoruz. Fazla bastırmıyoruz. Çok güzel açmalar oldu gördüğünüz gibi. Tanesi 88 liradan satılan açmalardan 10 adet ürettik. Yaptığım hesaba göre 37 ile 40 lira civarına mal oldu. Bu da demek oluyor ki yarı yarıya kârdayız ve aynı zamanda bir terapi, keyif aldık bunu yaparken. Ve emin olun bizim yaptığımız fırında ya da pastanede satıldığından çok daha lezzetli, çok daha hijyenik. Çünkü ben işin gerçeği fırında ve pastanede yapılanlara tereyağı kullanıldığına inanmıyorum. O ucuz teneke margarinlerden kullandıklarına eminim. Bu şekilde kendimiz daha emin, güzel açmalar elde ettik. Bu arada ben fırınımı 190 dereceye açtım. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 20 dakika kadar pişecek. Ama tabii kontrollü olarak pişirmekte fırının değişiklik göstereceğini düşünürsek fayda var. Herkesin fırını farklıdır. Kontrol edip üzerleri ve altı güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Bu arada beni bu dakikaya kadar seyreden herkese çok çok teşekkürler ediyorum. Üzerine susamları serpiyoruz şimdi. Evinizde varsa haşhaş ve çörek otu da koyabilirsiniz. Evet, beni izlediğiniz için çok teşekkürler ediyordum. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüyorsunuz maddi manevi çok emek veriyoruz. Tamamen sizlere faydalı olmak, bir şeyler gösterip öğretmek, keyif vermek için. Umarım siz de bizi beğeniyorsanız, takdir ediyorsanız beğenilerinizle abone olarak ve ufak da olsa emoji olsun, yorum olsun, yorum yaparak bizleri onurlandırırsınız. Çünkü amacımız tamamen size faydalı olmak. Başka hiçbir motivasyon kaynağımız yok. Maalesef görüyorum ki videolarım fazla beğeni yapılmıyor. Bu beni üzüyor. Lütfen arkadaşlar beğenilerinizi ve yorumlarınızı arttırırsanız çok sevinirim. Şimdi fırına gidiyoruz. Piştiğinde görüşeceğiz. Evet, açmalarım fırından çıktı. Nefis olmuş arkadaşlar. Nar gibi kızarmış. Göstermek istiyorum altlarını, üstlerini. Bu arada 190 derecede tam 17 dakikada piştiler. 20 dedim ama fırınım 17 dakikada pişirdi. Dediğim gibi kontrollü olmak bu işte. Bakar mısınız? Pofuduk pofuduk. Hepsi çok güzel, yumuşacık. Emin olun pastanelerdeki, fırınlardaki açmalardan çok daha lezzetli. Bir de size içini göstermek istiyorum. Bakar mısınız?
Şu dokuya bakar mısınız? İşte bu tel tel ayrılan açma. Buharları çıkıyor içinden, görüyorsunuz. Bu kıvamı yakalamak için aynı benim hazırladığım gibi mayalı hamuru hazırlıyorsunuz. Kıvıra kıvıra bu kıvama getiriyorsunuz. Lezzeti, tadı, dokusu hepsi mükemmel. Benim diyen pastaneci ve fırıncı buyursun, bir de benim karşıma çıksın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve size faydalı olmuşumdur. Siz de evlerinizde denersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bildirim zili açmak gerçekten çok önemli, çünkü yeni tarif videomuz yüklendiği gibi ilk size bildiriliyor. Yoksa atlayıp unutabilirsiniz, gözünüzden kaçabilir. Eğer tariflerimi ve videolarımı beğeniyorsanız lütfen bildirim zilini açın ve videomu beğenmenizi sizden özellikle rica ediyorum. Çünkü beğen tuşuna basmak biraz zor geliyor size. Kusuruma bakmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize teşekkür edip sevgiler yolluyorum.